Bir yanda kutsal metinlerin anlattığı Tanrı, diğer yanda filozofların ulaştığı o mutlak, soyut akıl. Peki bu ikisi birbiriyle savaşmak zorunda mı? İşte bugünkü konumuz bu iki devasa dünyayı birleştirmek için akıldan ve inançtan dev bir köprü inşa eden dahi bir düşünür İbn Meymun. Gelin onun bu cesur yolculuğuna şimdi hep birlikte tanıklık edelim. Hani meşhur bir Yahudi deyişi vardır ya, işte bu söz aslında tek bir kişiye değil, iki büyük Musa'ya gönderme yapıyor. İlki peygamber olan Hazreti Musa, ikincisi ise tam adıyla Musa bin Meymun. Yani İslam dünyasında daha çok tanınan ismiyle İbni Meymun. Bu deyiş bile tek başına onun Yahudi düşüncesindeki o devasa yerini özetlemeye yetiyor aslında. İbn Meymun'un hayatı adeta bir harita üzerinde hiç durmayan bir arayış gibi. Endülüs'ün parlayan yıldızı Kurtuba'da dünyaya geliyor ama o dönemin siyasi çalkantıları onu ve ailesini yollara düşürüyor. Fas'tan Mısır'a uzanan bu yolculuk sadece bir göç değil, aynı zamanda onun felsefesini ilmek ilmek dokuyacak entelektüel bir hac yolculuğu. Şimdi İbn Meymun'un bütün hayatına adadığı o temel entelektüel krize gelelim. Onu bu kadar meşgul eden, uykularını kaçıran o büyük şaşkınlık tam olarak neydi? Sorunun tam kalbine iniyoruz şimdi. Kutsal metinleri açtığınızda Tanrı'nın elinden, yüzünden, hatta öfkelenmesinden bahseden ifadeler görürsünüz. Felsefeyle yoğrulmuş bir zihin içinse bu devasa bir sorundu. Mükemmel ve sonsuz olan Tanrı nasıl olur da biz insanlar gibi sınırlı özelliklere sahip olabilirdi? İşte İbn Meymun'un o büyük şaşkınlığı tam da buydu. İşte bu karşılaştırma, İbn Maymun'un içinde bulunduğu durumu harika bir şekilde özetliyor. Bir tarafta Tanrı'yı neredeyse bir insan gibi anlatan kutsal metinler, diğer tarafta ise onun mutlak soyutluluğunu ve aşkınlığını savunan felsefe. Peki bu ikisi nasıl uzlaşacaktı? Mümkün müydü bu? İbn Meymun'un gördüğü temel sorun tam da buydu. Tanrı'yı insani terimlerle tanımlamak bir nevi putperestlik riski taşıyordu. Yani Tanrı'yı onun gerçekliğine uymayan, dar ve sınırlı kalıplara hapsetmek anlamına geliyordu bu. Ve işte bu entelektüel şaşkınlığa, bu kafa karışıklığına verdiği cevap, felsefe tarihinin en önemli eserlerinden biri oldu, Delaletül Hayrin, yani Şaşkınların Rehberi. Bu kitabı tam da bu ikilemde kalmış, aklı ile inancı arasında bir yol arayan sevgili öğrencisi için kaleme almıştı. Peki, İbn Meymun bu devasa soruna nasıl bir çözüm getirdi? Cevap, içinde büyüdüğü İslam düşünce dünyasının o zengin felsefi araç kutusunda saklıydı. İbn Meymun işe sıfırdan başlamadı elbette. O, kendisinden önceki İslam felsefesi devlerinin omuzlarında yükseldi. Farabi, İbn Sina gibi büyük ustaların Aristo'dan ve yeni Platonculuktan alıp geliştirdiği o zengin felsefi kavramları aldı ve bunları kendi teolojik sorunlarına çözüm bulmak için bir cerrah titizliğiyle kullandı. İşte bu. Bu fikir her şeyin kilit noktasıydı. Buna felsefede negatif teoloji diyoruz. Yani Tanrı'yı bizim sınırlı insan dilimizle şudur budur diye tanımlamaya çalışmak yerine ona ait olamayacak özellikleri bir bir eleyerek onun yüceliğini ve aşkınlığını korumayı hedefliyor. Hadi gelin bu eleme sürecini başlatalım. İlk adımda en temel fiziksel nitelikleri ortadan kaldırıyor. Diyor ki Tanrı'nın eli veya yüzü gibi ifadeler mecazi olmalıdır çünkü Tanrı maddeden oluşmaz, bir bedeni yoktur. Bu da çok kritik bir adım. Kutsal metinlerde geçen gazap veya kıskançlık gibi ifadeler, Tanrı'nın bizim gibi psikolojik hallere sahip olduğu anlamına gelemez. Bu ifadeler aslında onun eylemlerinin bizim dünyamızdaki sonuçlarını ve etkilerini anlatır. Bu da Tanrı'nın mutlak ve bölünemez birliğini vurgulayan son darbe. O, farklı özelliklerin bir araya gelmesinden oluşan bir bütün değildir. O, mutlak anlamda birdir, basit ve bölünemezdir. İşte İbn Meymun'un Tanrı anlayışını arındırmak için kullandığı bu güçlü yöntemin özeti bu. Yani diyor ki, pozitif bir şey söyleyerek onu küçültme ve sınırlama riskine girmektense, onun ne olmadığını söyleyerek onun sonsuz büyüklüğüne ve hayal bile edilemezliğine işaret etmeliyiz. Tamam, Tanrı'yı kelimelerin ötesinde anlama çabasını gördük. Peki ya evren? İbn Meymun'un kullandığı ikinci büyük felsefi araca geçelim şimdi. Tanrı'yla evren arasındaki o gizemli ilişkiyi nasıl açıkladı? Cevap yine İslam filozoflarından öğrendiği bir modelde yatıyor. Bu, Farabi ve İbn Sina gibi düşünürlerden aldığı çok zarif bir yaratılış modeli. Bu modele göre yaratılış, bir zanaatkarın bir nesne yapması gibi değil, daha çok güneşten yayılan ışık gibi doğal, zorunlu ve kesintisiz bir taşma olarak düşünülüyor. Bu şema, bu düzenli ve mantıklı evren modelini adım adım gösteriyor. Her şeyin
tek bir ilahi kaynaktan hiyerarşik bir düzen içinde aktığı son derece rasyonel bir kozmos tablosu var karşımızda. Bu model, evreni keyfi bir eylemin sonucu olarak değil, ilahi aklın mantıksal bir yansıması olarak sunuyor. İbn Meymun'un çözümlerini gördük. Peki arkasında nasıl bir miras bıraktı? Etkisi gerçekten de kelimenin tam anlamıyla anıtsaldı. İbn Meymun'u tek bir kimliğe sığdırmak gerçekten imkansız. O, Yahudi hukukunu Mişna Tora eseriyle baştan aşağı yeniden düzenleyen bir hukuk dehasıydı. Şaşkınların rehberiyle felsefeye yön veren bir filozoftu. Hatta ve hatta Sultan Selahaddin Eyyubi'nin özel hekimi olacak kadar usta bir tıp bilginiydi. Aklı, hayatın her alanını aydınlatan bir meşale gibiydi adeta. Ve işin en ilginç yanlarından biri de bu. Onun etkisi tek bir gelenekle, tek bir dinle sınırlı kalmadı. Yahudilik için kurucu bir figürken, kendisinden sonra gelen Thomas Aquinas gibi büyük Hristiyan düşünürleri derinden etkiledi. Ve tabii ki hayatı boyunca İslam düşüncesiyle son derece verimli bir diyalog içinde oldu. Evet, bu çok ama çok önemli bir nokta. Onun akıl ve inancı birleştirme çabası, Batı felsefesinin yörüngesini değiştiren düşünürler için bir ilham kaynağı oldu. Bu da onun sadece kendi çağı için değil, evrensel düşünce tarihi için ne kadar önemli olduğunu kanıtlıyor. Peki, tüm bu anlattıklarımızı toparlayıp bugüne getirelim. İbn Meymun'un dünyasını kendi dünyamıza bağlayalım. Onun asırlar önceki mücadelesi bugün bize ne söylüyor? Sanırım çıkarılacak en can alıcı ders bu. Onun hayatından ve eserlerinden alacağımız en büyük ilham, farklı bilgi kaynaklarımızı, bu inanç olabilir, bilim olabilir, felsefe olabilir, birbiriyle savaştırmak yerine onları konuşturma ve aralarında anlamlı bir bütünlük arama çabasının ne kadar değerli olduğudur. Ve bu bölümü sizi düşünmeye davet eden bu soruyla bitirmek istiyorum. İbn Meymun'un 800 yıl önce yürüdüğü bu yolda modern dünyanın şaşkınları olarak bizler kendi köprülerimizi nasıl inşa ediyoruz? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.